3 Ocak 2026 tarihi itibariyle haftalık kapanışlar gelmek üzere ve pazartesi itibariyle gümüşte, altın, kripto paralarda ve BIST 100 tarafında çok önemli dirençlere geldik. Çok önemli destek seviyelerindeyiz. Bitcoin 100 bin dolar oldu. Hemen kripto para alalım. Gümüş 108 lira oldu. Gümüş alalım. Altın gramı 6 bin lira oldu. Hemen altın alalım. Arkadaşlar hep bu yüzden kaybediyoruz. Bunun başka bir açıklaması yok. Her zaman duyulmuş olan şeylere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Peki neden Bitcoin 15 bin dolardayken almadık veya gümüş 30 lirayken almadık? BIST 100 endeksi neden 8 binlerdeyken 7 binlerdeyken borsadan hisse almadık? Neden en tepeden almaya çalışıyoruz? Bunu düşünelim. Hangi piyasada bu hafta para kazanabiliriz? Bunları inceleyeceğiz. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Maksimum 5 dakikalık bir video olacak. Takip etmenizi öneririm. Hemen lafı çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bugün kripto paralar tarafına baktığımızda market cap'te %1.27'lik bir yükseliş var. Korku endeksine baktığımızda 2 gün önce 22 civarındaydı. Bugün 34 civarında arkadaşlar. Burada da olumlu bir hava hakim. Şu anda Bitcoin 90 bin dolar seviyesine geldi. 90 bin dolar Bitcoin için önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Bakın şu şekilde söyleyelim. 90.588 bölgesi Bitcoin için gerçekten çok önemli bir direnç olarak görev yapacaktır. Bu direnç eğer geçilirse, örnek veriyorum, bu gece veya yarın haftalık kapanışta gece 3 kapanışı ile birlikte bu bölgenin üzerinde günlük bir kapanışın gelmesiyle birlikte şu hareketi görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü grafiksel olarak baktığımızda Bitcoin bu direnci geçtikten sonra şu bölgelerde çok fazla önemli bir direnci yok arkadaşlar. O yüzden sadece Bitcoin için zorlanırsa şöyle bakıyoruz. Şu bölge dediğimiz 99.613 yani 100 bin dolar seviyesi, burası da psikolojik bir seviyedir. Herkeste şu düşünce hakim olabilir. Bitcoin 100 bin doların altında, Bitcoin 100 bin doların üzerinde. Ancak dediğim gibi birinci en önemli noktamız 90.588 dolar. İkinci en önemli direncimiz 99.613'lü seviyeler arkadaşlar. Bu iki direnç aşıldığında Bitcoin 116.400 dolara çok hızlı bir şekilde gidebilir. Şu anda piyasada zaten olumlu bir hava var. Baktığımızda RSI şu anda yukarı yönlü hareket etmekte. Günlükte bu çok önemli. MACD tarafına baktığımızda MACD'de zaten yukarı doğru kesişim 20 Aralık itibariyle gelmişti ve o günden bugüne hala al konumda devam etmekte. 4 saatlikte baktığımızda, yani kısa vade olarak Bitcoin'e baktığımızda o da aynı şekilde 4 saatlikte al konumunda. RSI'da şu anda çok iyi durumda görünüyor. Bitcoin için negatif bir şey konuşmamıza gerek yok. Sadece bazı global çapta haberler, negatif haberler çıkarsa eğer, o yüzden ufak tefek bir geri çekilmeler olabilir. Ancak bunlar da çok önemli olacağını düşünmüyorum. Ancak bu plan nerede bozulur? Onu da söyleyelim. Eğer Bitcoin 90.588 bandını geçemezse, bu dirençten ret yerse büyük ihtimal 88 binler ve 87 binlere kadar bir düşüş gerçekleşecek. Burada görmüş olduğunuz siyah yükselen trendi deneyecektir. Tutunamazsa eğer, öyle bir negatif haber akışı gelirse de ortalamada 83 bin dolarlara kadar kısa vadede bir düşüş söz konusu. O yüzden Bitcoin'in mutlaka 90.588 üzerinde günlük bir kapanış yapması gerekiyor. Şimdi hemen çok fazla uzatmadan BIST 100 tarafına geçelim arkadaşlar. BIST 100'de çok önemli bir noktadayız. Şu anda 11.498 seviyelerindeyiz arkadaşlar. BIST 100'de bizim için en önemli destek noktası 11.454 seviyesiydi. Şöyle bakıyoruz. Ve bunun üzerinde kapanışımızı yaptık. Haftalık kapanış bunun üzerine geldi. Artık bu direnç bizim için bir destek. 2 sefer 4 saatlik kapanışı yapmışız gördüğünüz gibi. Buradan plan ne olabilir? Bunları da hemen işaretledim. BIST yüzde 11.538 ve 11.605 seviyeleri önemli dirençler olarak çalışacaktır. BIST yüzde bu hafta şu hareketi görebiliriz. Buralara hızlı bir çıkış. Buralardan biri 11.400'lere kadar geri dönüş ve arkasından 12.157'ye kadar bir çıkış BIST 100 tarafında görebiliriz. Şu anda BIST 100 tarafı kripto tarafından çok daha olumlu görünüyor. Neden? Çünkü Bitcoin önemli bir direncin altında ama BIST 100 de önemli bir direncin üzerinde
haftalık kapanışını yapmış ve artık orayı desteğe çevirmiş durumda görünüyor. O yüzden BIST 100 kripto paralara göre bir tık daha iyi durumda. Gümüş tarafına baktığımızda gümüşte şu anda bir sıkışma var arkadaşlar. Gümüş burada kendi yönünü tayin edecek. Ya şu hareketi yapacak, yukarı yönlü devam edecek veya buradan aşağıya kırılım şu şekilde devam edecek. Şu anda çok önemli bir sıkışmada ve 100.68 seviyelerinde. Fibonacci olarak eğer bakacak olursak gümüşte hemen kısa hedefimize bir bakalım. Ortalamada gümüşte 108 ve 111'ler. Şöyle gösterelim. 108 ve 111 alanı şu an için gidebileceği ilk hedefler olarak görünüyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı gümüş tarafında yok. Ancak dediğim gibi pazartesi itibariyle yönünü tayin edecek. Buradaki en önemli direnci şu anda 103.27 seviyesi arkadaşlar. Gümüş almak isteyen, elinde tutan varsa bu seviyeleri dikkate alabilir. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ancak sadece bilgilendirme amaçlı paylaşımlarımdır. Gümüşten sonra altın tarafına baktığımızda altın şu an 5991 lira seviyelerinde ilerliyor. Şu anda 6000 liranın altında olduğu için o psikolojik baskı nedeniyle düşüşüne devam edebilir. Ancak şu an durumu çok fazla negatif görünmüyor. Aynı şekilde yukarı hareketlenmesinde 6198'leri, arkasından 6135'leri ve asıl hedef olan 6500 liralara kadar yükselişine devam edebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak altına günlük olarak baktığımızda tehlikeli bir bölgede olup olmadığını şu şekilde görebiliriz. Benim için altında ilk önemli direnç 6126 lira seviyeleri arkadaşlar. Bu 6126 seviyesinin mutlaka ama mutlaka üzerinde kapanış gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde altın bu hafta içerisinde biraz daha aşağılara gidebilir. Şöyle baktığımızda zaten en son RSI olarak baktığımızda zirveye ulaşmış ve buradan tabii ki de daha dipten almış olan kişilerden dolayı örnek veriyorum 5000 bandında 4300 bandında toplayan kişilerin buralarda kar satışı yaptığını görmekteyiz. Ama dinlendikten sonra altın bu yükselişin düzeltmesini yaptıktan sonra yoluna bir şekilde devam edecektir diye düşünülüyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak şu anda baktığımız bütün tablolarda en güzel görüntüyü veren şu anda BIST 100 tarafı arkadaşlar. Bu hafta borsa tarafında hareketli ve olumlu bir hava hakim olabilir. Yakından takip edeceğiz. Bu tarz analizleri, bu tarz detaylı analizleri daha doğrusu paylaşabilmem için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz, yoruma da nokta dahi koyarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda aynı şekilde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.